8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Çok değerli bir doktorumuz, Doktor Hamit Çelik, kardiyoloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Soracağımız çok sorular var. Değil mi? Hatta birazdan bence muayene olabiliriz. Bakın. Hazır Evet, steteskopla. steteskop var. Evet, süper. Evet. Öncelikle yüksek tansiyonla başlayalım. Evet. Eminim bu rahatsızlığı olanlar ekrana biraz daha yaklaştılar şu an. Kimse de olmasın ama tedavi edilemeyen bir yüksek tansiyon durumu var mı hocam? Yani nedir sıkıntı Şimdi buradaki? tansiyon toplumumuzda 50 yaşından sonra gerek dahiliyet gerekse kardiyoloji polikliniğine giden hastaların hemen hemen %60-70'inde vardır. Çok yaygın değil mi? Yani yaygın bir kronik bir hastalık da değil mi? Bir yaşam tarzı diyelim hastalık. Çünkü düzenli tedavinin düzenli bir şekilde yani hani doktorların önerilerine düzenli bir şekilde uyulduğu takdirde ilaçlar düzenli kullanıldığı zaman ömürde bir şey değiştirmiyor. Ama işte tansiyon hastasının tam tersini yapıyorsa da ömrünü kısaltır. Bu bir kez izleyicimiz ya da tansiyon hastalarımız bunu bilsin. Şimdi tansiyon, normal tansiyon, büyük yani normal tansiyonun büyüğü 110, 120, 130 bu büyük tansiyon normal sınırları. Küçüğü de 80, 70, 60 yani küçük tansiyon 60, 70, 80, büyük tansiyon 11, 120, 130 ya da 110, 120, 130 ise bunu normal kabul ediyoruz. 130'un üzeri ya da 140'ın üzerindeki tansiyon eğer kişinin tansiyonu 130, 140, 150'ye yakın, 150'nin altındaysa bu tansiyona aday hastadır. Buna işte ilaç tedavisi verilmiyor da genelde öneride bulunuyoruz. Ne diyoruz? Kilon fazla ise kilonu azalt. Stres ortamı çoksa stresini azalt. Beslenmene dikkat et. Beslenmede özellikle tuz ve tuzlu yiyeceklerden uzak dur ki özellikle bizim Anadolu'da yaygındır. Turşu Evet, suyu çok maalesef. kullanırlar. Turşu suyunda uzak durun deriz. Genel olarak Bunu Türk öneririz. yemeklerinde tuz seviyoruz hocam. Bu net. Heyecanım maruz görün. Yani araya dedim ya heyecanlı oldum ve sevdiğim bir konu olduğu için. Yani turşuyla alakalı, turşu suyuyla alakalı zararlarından bahsediyorsun ama böyle halk ne şey vardı ya, probiyotik etkisi Bir vardı. anlamda da Kullanıyor. probiyotik. Doğru. Tabii. Probiyotik etkisi var. Onu ben mesela bağırsak hastalıklarında tedavi ederken onu öneriyorum. Kararında. Ama bir tansiyon hastası turşu suyunu kullanmaması gerekiyor. Çünkü tuz oranı yüksek. Tabii suyunda daha fazla tuz var. Tansiyonu birebir primer olarak yükselten tansiyon hastasıysan tuz. Bunu bir kez tansiyon hastalarımız bilsin. Bu işte tuzu kısıtladın, diyetini yaptın, önerilerini yaptın. Eğer halen tansiyonun 14'ün altına düşmüyor ise o zaman ilaç tedavisine geçiyorsun. İlaç tedavisiyle normal düzeye çekmeye çalışıyorsun. Tansiyon hastaları toplumda hani yaygın olduğu için tansiyon hastalarının %50'si, 60'ı normal ilaç tedavisine cevap verir. İşte bu bir pratisyen hekim de başlasa, bir dahiliye de başlasa, başka bir branştaki hekim de başlasa tansiyonu tedavi eder. Ancak toplumda sıkıntılı olan şudur. Hasta gelir, hocam ben 4-5 tane ilaç kullanıyorum ancak tansiyonum 15'in 16'nın altına düşmüyor. Evet. 12-13 tansiyon nedir bilmiyorum. Ya da benim tansiyonum yüksek, bana ilaç verdiler, tansiyonum daha da yükseliyor. Ya da tansiyon ilaçları alıyorum, hiç fayda etmiyor. Yani hadi artık ben 15-16'ya razıyım ama tansiyon hep 17-18'lerde seyrediyor. Çok var böyle Aslında hocam. bu sıkıntı, bundan dolayı sıkıntılı olan hastaların Var. tedavisi önemli. Çünkü bu hastalar ortak özelliği şudur. Kapı kapı gezerler. Yani doktor gezerler. Dosyaları çok kabarıktır. Bir sürü tetkik yapmışlardır. Torbalarca ilaç değiştirmişlerdir. Fayda görmemişlerdir. Bunlardan ben örnek vermek istiyorum. Birkaç tane hastayım. 57 yaşında bir bayan hasta mesela. Hasta 20 yıldır tansiyon hastası ve 20 yıldır tansiyonu 15-16'nın altına düşmüyor. 15-16 olduğu zaman hocam diyor ben rahatım. Ama genelde hep 17-18'lerle acile gidiyorum. Bazen 22-23'lere çıkıyor. Gidiyorum, ilaç veriyorlar, dilaltı veriyorlar, 15-16'ya düşürüyorlar, eve dönüyorum. Ama 2 günde bir acildeyim. Yani sosyal hayatım, ev hayatım tamamen alt üst olmuş durumda. Şimdi bu hastaya yaptığımız araştırmalarda yani incelemelerde, tetkiklerde baktık hastanın ağızda verilen bütün tansiyon ilaçlarının hiçbirine cevap vermiyor. Okey dedik, aldık hastayı bir de müşahedeye aldım. Müşahedede bu sefer damar yoluyla ilaç vermeye başladık. Hastaya damar yolunda verdiğimiz ilaçlarla tansiyonu 18'den direkt 11'lere düşüyor.
Ve sonra şöyle bir kanıya vardım. Hasta ağızda alınan ilaçların hiçbirinde fayda görmüyor. Ya bağırsak emmiyor ya da karaciğerde başka çabuk yıkılıyor. sıkıntılar var. Yıkılıyor. Yani hasta 20 yıl boyunca tansiyon ilaçlarını boşuna kullanmış. Hatta Tedavisi belki ne oldu Uzun bir peki? süre hocam, Evet. 20 yıl. 20 yıl boyunca. Tedavisi ne oldu? Ne oldu? Dil altı. Sadece dil altı. Sabah 2 tane, öğlen 2 tane, akşam 2 tane. Hastanın zaten tek şeydi hocam ben dil altında fayda görüyorum. Başka ilaçlarda fayda görmüyorum ilk geldiği zaman. Bu cümleyi de kullanmıştı. Tek dil altıyla hastayı tedavi ediyoruz şu anda. Peki Şu anda o damar yoluyla yaptığınız tedavi o günlük bir dengede tutmak için Damar sonra yoluyla devamında çünkü- da o Şimdi dil altını kullanıyor. Şudur, damar yoluyla verdiğin ilaç 12 saat etkisi var. 12 saat sonra ya da 18 saat sonra etkisi kaybolur. Ki tansiyon ilaçlar da ömür boyu kullanılan ilaçlardır. Her gün ya da ömür boyu damarda ilaç verilemez. Bu nedenle şu anda hastanın tek verdiğimiz bir üzerindeki stresi azaltacak ilaç verdik. Bir de dil altıyla tansiyonu normale döndü. Ve yine 60 yaşlarında bir bayan hastam. Bu hasta da ilginç. Bu hastanın da hocam diyor ya ben hangi tansiyon ilacı alırsam alıyorum 14-15'lere tansiyonum düşüyor. Ortalama 18-19'larda tansiyon olan bir hasta. 3-4 gün sonra tansiyonum tekrar 18-19. 3 ilaçta kullansam, 4 ilaçta kullansam, 5 ilaçta kullansam her zaman 17-18. 2-3 gün iyiyim ondan sonra tekrar yükseliyor. Bu hastada yani bir sürü tetkik yapmış. Bütün organları temiz, sıkıntı yok. Bu hastanın da tek ifade şuydu. Bazı ilaçlar da tansiyonu düşüren ilaç veriyorlar bana ama tansiyonumu yükseltiyor. Bu çok ilginçtir. Bu hastada da yaptığımız araştırma sonucunda hepimizde bir reseptör düzeyi vardır. Yani stres hormonlarına karşı vücudumuzda reseptörler vardır. Belli bir düzeydedir. İşte örnek veriyorum, o reseptör düzeyi hepimizde 10'sa eşik değeri, yani bizim stres hormonumuz ona ulaşınca yavaş yavaş tansiyon oluşur. Bu hastamızda stres hormonların eşik değeri 5, daha düşük. Yani hormon biraz yükseldiği zaman direkt tansiyon yapıyor. Adrenerjik Strese reseptör aşırı duyarlı, duyarlı. çok duyarlı, çok fazla. Yani hassas dediğimiz Hassas denge, kolay heyecanlanma. Böyle insanlar Hani var. evet. bazı şeylere de derler, toplum arası fitili kısa olan kişiler. Yani hemen sinirlenip hemen Mesela kızanlar bir gibi. ses Evet. yükseldiğinde kalbi Evet. ağzına gelecek Evet, gibi çabuk hemen atan ürperen insanlar var. hastalardır, hassas. hani kim Bunda- soğukkanlı deriz böyle çok rahattır bazı konularda Evet. falan. Demek ki o Onlar ayrı. Ama bu hassas olan mesela bir patlama sesi duysa hemen ürperir, heyecanlanır, eli ayağı titrer. Bir sevinçli bir haber duysa hemen kolay heyecanlanma vardır bu tip bu hastalarda. Genel anlamı kolay heyecanlanma. Dolayısıyla ilaç bile o dengede tutamıyor. Bir Tutamıyor. şeye karşı bir tepki Ama işte vermeyemiyor. bu çok önemli. Bunu tespit ettiğin zaman bunu her ilacı veremezsin. Evet. ne Bazen yapacak o reseptör dışında bir ilaç verdiğin zaman tansiyon aşırı adrenalin hormonu salgılanır. Bu sefer tansiyon çok fazla yükselir. Bu hastaya vereceğim bir adrenerjik reseptör duyarını düşürecek bir ilaç. Ha iyi o da var. Bu ilacı yani. vereceksin. Evet. Onu dengede tutucu, Ha. heyecanlı Ona bir spesifik ilaç var. ilaç verirsen tek ilaçla bir sabah bir akşam verdik. Bir de organlar üzerindeki stresi azaltacak ilaç vermek zorundasın. Sonra bir de o ilacı verdik. Hasta şu anda 2 ilaçla bir sabah bir akşam, şu andaki tansiyon en son görüştüğümüzde diyor ki hocam şu an tansiyon 9'a 6'lara düştü. Komşularım yani arkadaşım bana inanamıyor. 15 yıldır sen hep 15-16 tansiyonla gezen bir insansın. Şu anda tuzlu ayran içiyorum ki tansiyonum yükselsin. yani bir çevremizde Daha vardır slow hocam. bir hayata geçiyor, Evet, daha tansiyonu dengeli yüksek yaşıyor. kişiler. Evet. Demek ki hocam bu tarz vakalar hep. Vaka çok kullandığı- yani, evet. Tansiyon ilacı da kullanıyor ama tansiyonu hep yüksek. Evet. Dediğiniz çok önemli. Yani Kişiye özel bir aldığı şeyler ilaç belki gerekiyor. yeterli olmuyor. Yeterli olmuyor. O da çok fazla. Mesela hasta tek günde bir doz kullanıyor. Hocam diyor akşama doğru tansiyonum hep yüksek. Tamam, bu bize gelen tıpta okuduğumuz kılavuzlara dayanarak okuyoruz. Bu nedir? İşte Amerika, Avrupa'daki yaşam tarzına göre Tabii. uygulanmış tedavi protokoller ve dozlardır. Bu ülkemizde pek geçerli olmuyor. Çünkü bizim beslenme şeklimiz farklı, vücut yapımız farklı. Kişiden kişiye çok büyük değişiyor. değişiklikler Ondan oluyor. dolayı daha çok tek doz tansiyon ilacı yerine sabah akşam şeklinde ben hastalarıma öneriyorum. O hastaların tansiyonu daha iyi, stabil gidiyor ve daha rahatlar. Tek doz kullananlar genelde 2 hafta, 3 haftada bir yüksek tansiyonla acile gidiyorlar yani.
dediniz. Yani siz hastanızı dinliyorsunuz, hikayesini dinliyorsunuz, daha önceki evet. tedaviden nasıl sonuçlar aldığını dinliyorsunuz ve bakıp yaşam tarzına göre ona uygun bir tedavi. tedavi Bir de başlatıyorsunuz. tansiyonda şu da önemlidir. Şimdi şuna ben inanırım hekimlik hayatında. Tedavinin %50'si hasta-doktor iletişimidir. Bir de hastanın hekimine olduğu güvendir. Doğru. Bak bu %50'dir tedavinin. Geri kalan %50 verilen ilaç tedavisidir. İlaç tedavinin uygunluğudur. Hasta doktoruyla olan iletişimini koparmışsa ve hasta doktoruna olan güveni kaybetmişse Yapmıyor onları. %100 spesifik ilaç da versen o hasta psikolojik olarak zaten o ilaçta fayda görmeyebilir. Buna çok inanıyorum hocam ben. Hasta Bu doktor çok ilişkisi önemli çok tedavide. önemli. Çünkü hastaya mesela özellikle zor tansiyon, tedavisi zor tansiyonlarla uğraşıyorum. Kendime felsefe edindiğim durum şudur. İlaç verdin, hastayı takip et. Çünkü bu hem hekimlik açısından sana çok tecrübe kazandırıyor. Tabii farklı Hem de örnekleri hangi yaşamış hastaya ne oluyorsunuz. gibi ilaçlar yarar. Yani onun tecrübesini alıyorsun. Tabii verdim, nasıl oldu, neler Evet. yaşandı. Her biri sizin için bir tecrübe Tabii, oluyor. tabii. Belki başka bir hastanıza da kılavuzluk etmiş oluyor. Evet. Bu arada bir örnek vereyim bu tecrübe konusunda da. Ben Çanakkale İhtisas yaparken orada acildeydim. 43 yaşında bir hasta kalp kriziyle gelmişti. Hastayı işte ambulansla getirdiklerinde hastanın solunumu durmuş, kalbi durmuş, mosmordu. Acilde çok yoğun olduğu için ben o arada ilgileneyim hastayla. Hastayla ilgilendik. Hastaya yaklaşık 4,5 saat masaj yaptım. Belki 100-150 defa şoklama yaptım. Yani o ana kadar öğrendiğimiz bütün bilgiler hastanın üzerine denedik. Daha sonra hastayı bir şekilde koroner anjiyografiye aldım. 4,5 saat sonra damarını açtım, hastayı döndürdüm. O anda haberlere de çıktı. Tabii mucizevi bir hastaydı. Hasta 6 saat sonra kendine geldi. Herhangi bir şey kalmadı. Felç gibi bir skel bir şey kalmadı. Yani beyni sağlamdı. O hastada mesela hekimliğimi ben o hastaya borçluyum, tecrübemi. Yani Çok şey oradaki görmüş 4 oldunuz. saat boyunca inanılmaz şeyler yaptık o hasta dönmesi. Çünkü zaten ölü halde ne yaparsan kâr. Yani çünkü binde bir şansın da varsa onu değerlendireceksin. Onu değerlendirmeye çalıştık. O sırada o hastada edindiğim tecrübe hekimlik hayatımın yarısına bedeldi. Edindiğim tecrübe, bilgiler. Ondan sonraki o vakadan sonra en az onun gibi 6-7 tane vaka hayata döndürdüm. 6 saat uğraşıp da hayata döndürdüğüm hasta vardı. Artık herkesin umut kesti, bırakalım. Müdahale etmeyelim, dönme. Ama o önceki vakanın bana verdiği tecrübeyle ondan sonra 5-6 tane hasta daha hayata döndürdük. Ondan dolayı hasta takibi, tedavi takibi, hastayla olan iletişim bu konuda hekime çok tecrübe kazandırıyor ve çok değişik hastaya göre tedavi yöntemi oluşturmaya neden oluyor. Yani bir kazanım oluyor. Hocam dedim ya sizin gibi değerli de bir uzmanı yakalamışken sorularım varsa var. soralım biz. Böyle yani bayağı sorularım var. Şimdi biraz değişik gelebilir sorular tabii. Şimdi şişkinlik, gaz, hazımsızlık ve geğirme. Birincisi bunun nedeni nedir? Tedavisi nasıl olur? Şimdi bağırsak şişkinliğin nedeni en çok hastalarda Evet. toplumun %50'sinde vardır. Ve bence kadınlarda da daha fazla hatta. Gaz, Hep şişkinlik, sorarsınız. işte geğirme, ishal, yellenme, ortak özellik hemen hemen %60-70 hastanın ortak özellikleri budur. Ama mesela bu gaz ve şişkinlik hani 3 günlük, 5 günlük, 1 aylık süreç en iyisi. Ama gelen hastalar hep kimine soruyorum 15 yıldır, kimine soruyorum 20 yıldır, kimine soruyorum 5 yıldır Ciddi süre hocam şişkinlik ya. var. Bunlar ben vakalar üzerine örnek vereyim. Hem izleyicilerimiz de şikayetleri daha iyi anlarlar. Sıkıntılarına bir nevi Eminim izleyicilerimiz içerisinde ben de Kesinlikle şu an bence yaklaştılar biraz Şimdi daha televizyona. o vakayı anlattım. O vakada ne tespit ettim? O az önce bahsettiğim vakan. 3 yıl önce hastamız ya zehirlenme olmuştur ya da besin toksikasyon dediğimiz tablo olmuştur ya da bir bağırsak enfeksiyonu geçirmiş. O sırada bir toksin bağırsağına yerleşiyor. Bu toksin bağırsak florasını da bozuyor. Bağırsak duvarlarında hasar oluşturarak inflamasyon dediğimiz tablolar oluşturuyor. Ve bundan dolayı durmada bağırsak içerisinde işte amonyak olsun, metan gazı oluşsun, sürekli amonyak ve metan gazı oluşan bir reaksiyonlar zinciri oluşuyor. Bu da karın şişkinliği, buna bağlı olarak yellenme. Bizim buna yaptığımız sadece bağırsakla ilk önce bir
temizleyecek antimikrobiyal tedavi verdik. Arkasında bağırsaklar tekrar düzenleyecek bir flora oluşturduk. İşte probiyotik şeklinde bir flora oluşturduk. Hastanın şikayetleri 10 günde tamamen temiz oldu. Bu hastada 3 yıl içerisinde endoskopi, kolonoskopi, tomografi, Neler BT, yapılmıştır? sayısız ilaç kullanmaları, hani kullanıyor 3-4 gün fayda görmese bırakıyor. Kullanıyor 3-4 gün belki hocam söylediğinde 2 torba 3 torba ilaç kullandım. Hiçbirinde fayda göremiyorum dedi. Ama şudur, ya zaten hastaya ben ilacı verdiğim zaman şunu dedim, bakın bu ilacı verdiğim hemen 48 saatte, 12 saatte cevap bekleme. Tamam, Tabii, bu bir ilacı düzen. belli bir süre kullanacaksın. Ondan sonra o süreci dolduracaksın, sonra tekrar benimle iletişime geçeceksin. Hangi hekim olursa olsun onunla iletişime geçmen gerekiyor ki tedavinin devamı gelsin. Hasta buna uyduğu sürece zaten tedavisi kolay oluyor. O hastayı o şekilde tedavi ettik ve şu anda belki 7-8 ay oldu hasta, bir de o şikayetleri tekrarlamadı. Şimdi bu gaz ve şişkinlik dediğiniz bir gaz ve şişkinliğin nedeni bir de mantar enfeksiyonlar var. Candida dediğimiz bir mantar var. Floramızda bulunur, bağırsaklarımızda. Bu bağırsağında mantar toksini bulunup da muzdarip olan çok hasta var. Çünkü bunlara hiçbir ilaç fayda etmiyor. Bakteri olursa yine fayda ediyor da bu hastalarda da şu özellikler vardır. Ciltlerinde sivilceler gelir. Karnı şiştir uzun yıllar, belki 10 yıl, 15 yıldır. Gaz oluşur. Midede hazımsızlık vardır. Bazen ishal olabilirler ama çoğunlukla kabızdırlar. En önemli özellikleri dilleri beyazlaşır bunların. Bazıları der ki haritareti oldu, dilinde işte tüylenme oldu. Bir de bu hastalar genelde çok şeker yemek isterler. Tatlıya düşkün olurlar. Sebebi de o mantar fermentasyon yapıyor. Fermentasyondan dolayı şekeri durmadan yıkıyor. Şekeri yıkınca da insülin salınımı artıyor. Daha çok şeker alabilmesi için. Ve özellikle şeker yeme ihtiyacınız, bu karnınızda gaz, şişkinlik var. Cildinizde kaşıntı, sivilce tarzı yaralar var ise, dilinizde beyazlaşma var ise, bir de çok şeker yeme ihtiyacı hissediyorsanız mutlaka bu bir bağırsak mantarı olma ihtimali çok yüksek. Bunun ama ne yazık ki tedavisi çok zor. Şu anda ya tablet olarak işte bir en az 2-3 yıl bir tablet ilaç tedavisi var ki o da sonuç pozitif, yani faydalı sonuç %50 civarında. En iyi tedavi yöntemi de bitkisel tedavilerle, yöntemlerle bunu tedavi etmek. Hocam çok kişide var bu problem. Bu çok kişide hem, var. Evet, yani şimdi- hem stres hem düzensiz yemek yemek, Şimdi- bu şehirleşmeyle beraber birçok insanda Toplumda bu hastalıkta, problem bu şu var. ana kadar anlattıklarım, bağırsakla ilgili anlattıklarımı hepsine İBS derler. İBS nedir? İdiopatik bağırsak sendromu. Evet. Tamam, nedeni bilinmeyen %80'inde belki bağırsak vardır ya. sendromudur. Çok yüksek söyledi Ve belki ama. bunun en kolay hani başında savunma metodu nedir? Strese bağlı. Değil aslında. Böyle bir şey yok. Strese bağlı vardır ama harbiden bir stresi vardır. Aslında Genetik değildir. geçişi var mı hocam? Genetik geçiş de kısmen vardır. Bağırsak tembelliği şeklinde. Aslında sıkıntı şu. Sonuçta bağırsaklarımız bir floradır. Yabancı maddelerle sürekli karşılaşıyor. Şu anda ağzımızın içinde bir sürü bakteri var. Kolonumuzda bir sürü bakteri var. Midemize doğru giden bir sürü bakteri var yemek borumuzda. Mide asidi bu bakteriler öldürüyor. Bazen hani biz ishal oluruz ya da karnımıza ağrı girir bir besinden sonra. Aslında mide asidi o bakteriyi öldüremiyor. O bağırsaklara geçiyor, bizi zehirliyor. İşte o bağırsaklara geçtiği andan itibaren o bakteri orada bir şekilde toksin oluşturuyor. Bunu 3 gün, 5 gün, 2-3 gün bu toksin oluşturduğu zaman bağırsağın kendine ait bir sinir sistemi vardır. Bir beynimizin kontrolünde, bir de kendi başına. İşte o ajan her neyse, yani bakteri mi, mantar mı, virüs mü neyse o bağırsağın kendi sinir sistemini ele geçiriyor. Onu bir şekilde tembelleştiriyor ya da aşırı çalıştırmasına neden oluyor. Ve bu şekilde bağırsaklar Oradaki düzeni bozuyor. bozuyor. Ve bunun aslında hani bir strese bağlı değil. Bir Geçmişte nedeni var. yaşadığımız bir zehirlenme sonrası bunun Zaten genelde gelen kronikleşmesi- hastaların hepsi öyle. Ha. Bir başlangıcı vardır. Ha, Bir hep hikayesi Bir var. hikayesi vardır. Geçmişe doğru zaten gelen hastaları sorguladığımda mutlaka işte hocam evet bir 3 gün ishalim oldu, ondan sonra oldu.
Ya da mesela bugün bir hastam gelmişti. Sorduğumda hocam bir hamburger yemiştim. O hamburgerden sonra olmuştu. Bir yerden Hocam, geliyor. bağırsaklar vücudun beyni deniyor. Bu Aynen. doğru. Çünkü öyle Çünkü bağırsakta bir reaksiyon olduğu zaman her yere etkiliyor. kas ağrısı, ondan Karın sonra şişliği, halsizlik, yorgunluk, baş hazımsızlık. ağrısı, tansiyon dengesizliği, şeker düşmesi, şeker yükselmesi hepsini engeller. Evet. Siz anlatırken araya hani böyle tam girecektim, çok da keyifli dinlediğim için girmedim bu sefer. Mesela o şeker ihtiyacı, mesela bende bir çikolata ihtiyacı oluyor bazen. Ama şudur, şimdi bak onu da ayırt edeyim çünkü her şeker ihtiyacı olan mantardır diye düşünmesin. Gaz var, şişkinlik var, şikayetlerin başlamış, beraberinde şeker yeme ihtiyacı başlamış. Ama kişi çocukluğundan beri şeker yemeye düşkün, bunda sıkıntı yok. Peki yani bu periyodik, atıyorum bir ayda 2 defa tekrar ediyorsa bu belirtiler? Ama başlangıcı vardır. Mesela örnek verelim sizde. Diyelim ki siz 15 yaşından beri 2 ayda bir tekrarlıyor. Bu vücudunuza has bir durum. Sizin hormonal sisteminizle alakalı bir durumdur. Ama son 2 sene içerisinde bu oluyor. Sıkıntılı. Son 2 sene işte diyelim yaşınız 30 ya. 28 yıldır bir şey yok da son 2 senede mi vücudunuz değişti? Son 2 senede oluyorsa bir patojenik bir durum söz konusu demek. Dışarıdan giren, Bir şey vücuda etkilemiştir. yapışan bir şey Evet. var. Evet. Kafamı daha netleşiyor tabii. Durum özellikle her şekere düşkün olanda mantar var diye bir şey yok. Belli bir süre işte yani 2 yıl önce başladı. 2 yıl öncesinde karnında ağrı, şişkinlik, işte ağız yapısında değişkenlik, dilinde tüylenme gibi durumlar varsa, hepsi beraberse. Olanın dışında farklı bir süreç geliştiğinde Gelişiyorsa, beraberinde evet. olan şeyler zaten bir sıkıntının sinyalini veriyor. Veriyordur ki altta yatan bir neden vardır yani. Bununla mutlaka. beraber hocam bir de düzenli, hep bir ödemli olma durumu var. Evet. Vücudumda hep ödem var diyen kişiler var mesela. Ve bunlar kalp yetmezliği de beraberinde seyredenler özellikle. Bu neden oluyor? Ödem genelde bayanlarda görülen bir semptomdur. Özellikle İşte kilo aldın denir çünkü ödem denir. premenopoz dönemi, Şeydir. menopoz öncesi dönemde oluyor bu. Artık premenopoz dönemi demek menopoza doğru gitme, yaklaşma dönemidir. Bu dönemde bayanlardaki hormonal değişiklikler oluyor. Bu hormonal değişikliklere bağlı olarak da ödem gözüküyor. Bu ama fizyolojik bir durumdur. Bunu genelde işte hekimlerimiz, biz hekimlerin çoğu bunu menopoza bağlarız. Bazı işte kişilerde, özellikle yine bayanlarda bacaklarda aşırı ödem olur der. İşte bunda varis olma ihtimali var. Önce varisi ekarte ederiz. Eğer varis yoksa başka nedenleri araştırırız. Hani bunlar sıkıntı değil, bunlar tedavisi kolay. Hastaya da pek fazla şey yapmaz, yıpratmaz bu şikayetler. Asıl şikayet şudur, asıl sıkıntı, ödem tablosu şudur. Hasta gelir, hocam normalde işte şu anda 2 yastıkla uyuyorum. Sırt üstü yatarsam, düz yatarsam nefesim daralır. Karnım şişti, ayaklarım şişti. Ayaklarıma şöyle basıyorum, içe batıyor, gode bırakıyor. Ondan sonra 10 adım atıyorum, nefes nefese kalıyorum. İşte bu sıkıntı. Bu bulgular tamamen kalp yetmezliğine bağlı bulgulardır. Yani bu hastanın, şu anda anlattığım hastanın bulguları şunu gösteriyor. Normalde kalbimiz görüldüğü gibi şekilde şu şekil kasılır. Budur. Az önce anlattığım vakanın kalbi de şu şekil kasılır. Yani kalbi şu şekil kasıldığı zaman 60'tır. Hepimizde 60'tır sağlıklı bir kalp. Bu kişide az önce anlattığım vakanın kalbi 30'a düşmüş. Hem büyümüş hem de şu şekil kasılmıyor. Pompa görev göremiyor. Dolayısıyla bu hastanın hem akciğerlerine, Dolaşım bozukluğu başlıyor. dolaşım yetersizliği var. Hem akciğerine, hem karnına, hem ayaklarına su birikmiştir. Ankara'da bir hastam geldi. Hasta geldiğinde 134 kiloydu. Hasta tekerlekli sandalyeyle gelmişti. Zar zor konuşuyor yani. Hani bir kelime soruyor, dinleniyor, sonra ikinci kelimeyi konuşabilecek düzeyde. Bu hasta işte bir kalbine eko ile baktık. Kalbi %25 ile çalışıyor. Yani 4'te 3'ü kaybolmuş, hasar görmüş. Sonra bu hastayı müşahedeye aldık. Bu hastada 24 saatte 24 litre sıvı boşalttık. 24 saatte, yani hasta 134 kilodan 114. 112 kiloya mı ne düştü? Yani 112 kiloya kadar düştü. Bak 24 saatte. O hasta, Vücuda artık su toplamış durumda. evet, o hasta mesela
O 24 litre sıvıyı boşalttıktan sonra hasta artık rahatlıkla yürüyor, rahatlıkla konuşabildi ve yürüyerek Peki gitti. hocam yani bu boşaltma yöntemi Boşaltma yöntemi şudur. Şimdi enjekteyle çekilme mi yoksa? o da var, o öyle de var ama önce şunu deneriz. Tek boşaltma, en güzel boşaltma yöntemi idrar yoluyla. İdrarla boşaltabiliyorsan boşalttığın kadar boşalt. Şimdi şöyle bir algı var. Diyorlar ki ya sen birden çok sıvı boşaltırsan işte hasta şoka girer. Yok. Hasta zaten şokta. Tabii, Organların aslında etrafı su çok- sarmış. Zaten kalp şişmiş. Tamam mı? Daha fazla yük binmiş. Atamıyor çünkü. Bunu sen atmazsan zaten vücut streste. Vücut her geçen dakika kendini, hücreleri öldürüyor. Ne kadar kısa sürede bu sıvıyı alırsan o hastayı kısa sürede toparlarsın. O hastada hatırlıyorum kreatini geldiği zaman 1.8 mi 2'lerdeydi. Taburcu ettiğim zaman kreatini 1.2'lere düşmüştü. Yani böbrek artık zorlanmış, böbrek yetmezliğine doğru gidiyor. Ondan Peki sonra o hocam sıvı direkt atılınca, böyle sıvıyı boşaltınca tedavi olmuş mu oluyor? yani Kalp tedavi tekrar şudur, eski düzenine o anda nasıl geliyor? hastayı rahatlatıyorsun. Sonra hastaya sağlam bir tedavi veriyorsun. tedavi süreci Diyorsun ki başlıyor. 1 kilo almayacaksın. Evet, 2 yürüyüş tuzdan yapacaksın. uzak duracaksın. 3 stresten uzak duracaksın. 4 verilen kalp ilaçlarını harfiyen kullanacaksın. Beşincisi de mevcut kalabalık alanlara girip grip ve herhangi bir enfeksiyona karşı kendini koruyacaksın. Eminim onları da uygulamıştır hocam öyle bir süreci yaşadıktan bunu uygulayanlar sonra. zaten güzel yaşıyor. Hayatta normale dönüyor ama uygulamayanlar da sık sık acile bu Tabii. az önce vücut şişleriyle gidiyor. Durmadan acile müşaheleye gitmek zorunda kalıyorlar. Son olarak bir konumuz daha var. Evet aslında birçok şeyi de sormak istiyorum. Zaman böyle hızlı Evet, ilerliyor. kendi sorularımızı Bir bile de öyle, ekledik üstüne. çok da keyifli anlatıyorsunuz hocam. Evet, Hakikaten keyifle gerçekten dinliyorum öyle. böyle. Bir de bu hocam hani konu oradan oraya gidiyor gibi ama hepsi aslında birbirine bağlı, Bağlı, zincirli bir tabii, konu. tabii. İşte baş dönmesi, vertigo, hani bu tarz durumlar var Son hocam. dönemde ben çok da duyuyorum çevremde bu Şimdi arada vertigo. baş Çok yaygın dönmesi değil mi? şudur. Çok. Aslında baş dönmesi öyle ki, şimdi bir hasta baş dönmesiyle hekime geldiği zaman ilk sorgusu şu olur. Anneciğim, abicim, ablacığım her neyse dersin ki başın ne zamandır dönüyor? Örnek veriyorum 3 yıldır. Peki Ne yaptığında dönüyor. ya da şu başın döndüğü zaman sen mi dönüyorsun çevre mi dönüyor? Ha ne detay bir soru çok. Bunu sorarsın. Hasta şu cevabı verir. Der ki ben dönüyorum. Dersin ki senin santral sinirsinde, beyinde sıkıntı var. O zaman direkt beyin yönünde araştırırsın. Bu beynin işte mekanizmaları var, bölümleri var, denge merkezi vardır. Boyunda santral sinir, beyincik var. O bölgelerde bir sıkıntı mı var, bir tümör mü var, bir iletim kopukluğu mu var onu araştırırsın. Eğer ki der ki hasta hayır hocam ben değil de çevrem dönüyor derse o zaman bu bir baş dönmesidir. Bunun nedenlere bakarız. Eğer hastada çevre dönüyorsa 1. Kulaklara bağlı olabilir. 2. Yüksek tansiyona bağlı olabilir. 3. Düşük tansiyona bağlı olabilir. 4. Kalbe bağlı olabilir. Beşincisi de ya kansızlığa şuna buna bağlı olabilir. Ama bu dördü önemli. Sonra tek tek ekarte ediyoruz. Hasta der ki, hocam ben başımı sağa sola çevirdiğim zaman kulaklarım çınlıyor ve baş dönmem artıyor. O zaman bu kulaklara bağlı. İç kulaktaki kristallerdeki Oynaması. sıkıntısına bağlı. Bu hastalara en iyi önerim de şu oluyor. Bu hastalara diyorum ki, sen bir ip al eline, her gün 1 saat ip atla. Kristaller yerine mi geliyor Yani öyle o hocam? kristallerdeki dengeyi bozsun. Zaten bozulmuş kristallerin bozulması tekrar düz normale döner demektir. Bu şekilde 4 yıl baş dönmesi olan bir hastam, Kocaeli bir hastam, genç bir hastamı düzelttim. Ama kulak çınlaması geçmedi ama Hocam, baş dönmesi bir geçti. şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Yıllarca boks yaptım. Bize bu söylenmedi. Şimdi boksta bizim hani konu oradan oraya gitti değil. Hakikaten gerçek. Boksta en önemli şey işte bizim şalterimiz şurasıdır. O yüzden kristaller oynar ve düşersin. Knockout Evet, o şekilde aynen. gerçekleşir. Ve bize devamlı antrenman başına ip atlatırlar. Doğru. Hep devamlı ip atlatırlar bize. Doğru. Isınma derler işte Evet. 10 dakika antrenman sonra devamlı ip atlatırlar bize. Bir diğeri de Çok ilginç. tansiyona bakarız. Der ki mesela hocam başım dönüyor da şöyle karşımdaki ekran bir sağa bir sola kaynıyor. Yani tam bir baş çevre dönmesi şeklinde değil. Bunun büyük ihtimalle o sırada bir baş ağrısı var mı? Bir sıkıntı var mı vücutta hissediyorsan o zaman
tansiyon olma ihtimali vardır, ona bakarsın. Ama der ki hocam başım dönüyor, beraberinde gözlerim düşecek gibi oluyorum. Bu da muhtemelen düşük tansiyondur. Tansiyon. Bir hastam vardı, 6 yıldır baş dönmesi var. Hastanın tek ifadesi şudur, hocam başım da dönüyor, giderken sendeliyorum, bazen bayılacak gibi oluyorum. Bu hasta her 6 yıl boyunca vertigo denilmiş, ilaç verilmiş. Hastaya yaptığımız bir analiz sonucunda hastanın kalbi 1,5-2 saniye kadar duruyor. Sıkıntısı o. Hastaya daha sonra bu hastaya pil taktık, sorun ortada kalktı. Bazen de bu durumlar oluyor. Eğer yolda gidiyorsanız, sendeliyorsanız, bilinciniz gelip gidiyorsa mutlaka kalp durması aklınızda bulunsun. Peki ben bir kez daha teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar Sağ olun. getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun hocam. Efendim, 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Doktor Hamit Çelik hocamızı ağırladık, kardiyoloji uzmanı.